Geçenlerde 26 yaşında erkek bir Twitter kullanıcısı insellik üzerine, kendi deneyimleri üzerine bir video paylaştı. Dilersen ilk önce bir video izleyelim, ondan sonra da yorumumuzu yapalım. Ben bir inselim. Benim eğitim durumum iyi. Yazları çalışıyorum. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Geliştirmeye gayret ediyorum. Gitar çalıyorum. Seyahat ediyorum. Çeşitli alanlarda aşçılık, barista ve bunun gibi alanlarda tecrübeliyim. İş geçmişim de var. Kendi paramı kazanıyorum. Yani topluma her şekilde faydası dokunacak bir erkeğim. Kendime has tarzım, stilim var. Tek bir eksiğim var. Hiçbir kadınla beraber olmadım. Hayatım boyunca bir kızın elini tutmadım. 26 yaşındayım. Sorun boyumun ve tipimin iyi olmaması. Boyum yok. Çünkü 1.73 boyundayım. Tipim yok. Yakışıklı değilim. Yakışıklı değilsen veya uzun boylu değilsen senin hiçbir şekilde kadınlarla bir ilişkin olamaz. Senin yaşamın biter. Şimdi burada şöyle sıkıntılı bir süreç var. Zaten o kısmı sen de anlamışsındır arkadaş. Bazı hobileri olduğundan, gezmeyi sevdiğinden ve az çok kendi tarzı olduğundan bahsediyor ama günün sonunda sırf tipi olmadığı için ve boyu kısa olduğu için hiçbir kız ona bakmıyormuş. Ki zaten genelde Blackpill'i destekleyen kullanıcıların ya da insellerin genel olarak savunması budur. Genetik olarak onlar bir kusurludur. Bir sıkıntıları vardır ve bu düzeltilemez. Bu yüzden de kadınlar sadece boya, tipe, doğuştan gelen özelliklere baktığı için onlara asla bir şans vermeyeceklerdir. Onların bakış açısı bu. 26 yaşında bir kadın eline değmemiş olmak gerçekten büyük bir sorun. Yalan yok yani. Bu gerçekten böyle. Ya da tipin ve boyun gerçekten de fark ediyor, evet. Ama bunlar ilk görüşte fark eden şeyler. Yani tamam, bir kadınla arkadaş olabilirsin, bir kadınla tanışabilirsin, konuşabilirsin. Ama her ne kadar ilk başta o kadına çirkin de gelsen, bir yerden sonra senin tipin ona daha normal, hatta belki daha yakışıklı gelmeye başlayacaktır. Hatta bir arkadaşın varsa, çirkin olan bir arkadaşın, bir seviyeden sonra, bir süreden sonra artık o kadar çirkin gelmemeye başlar sana. Eskisi kadar böyle bakılamayacak kadar bir suratı yoktur. Buna aşinalık etkisi deniyor. Aşina olduğumuz şeylere, aşina olduğumuz insanlara gün geçtikçe, anı biriktirdikçe daha toz pembe, daha güzel görme eğilimindeyiz. Bu sadece benim bu arada 1.73 boy kısa da değil. Ortalama, hatta belki birazcık da üstünde ortalamanın. Asıl sıkıntılı olan şey bu arkadaşın düşünce yapısı. Sen zaten bir şeye sahip olamayacağını düşünüyorsan sahip olamazsın. Bu konuda adım da atmazsın. Düşünsene şu anda sen düşünüyorsun. Ben asla bir kız arkadaş edinemeyeceğim. Bunu düşünen birisi zaten niye gidip bir kızla konuşmak istesin ki, ya da niye gidip bir kızla iletişime geçsin? Ve insellerin ya da Blackpill kullanıcıların şöyle bir huyu da var. Kadınlardan bu yüzden nefret ediyorlar. Bunu zaten arkadaşın tweetlerine vesaire de görebiliyorsun. Kadınları aşağılamak, kadınlara sanki hayvanlarmış gibi muamele yapmak bu insanlar için normal. Çünkü onlar alçak yaratıklar. Çünkü onlar insanları doğdukları özellikleriyle yargılayan insanlar. Canlılar. Hepimiz zaten bir raddeye kadar böyleyiz. Ama bu bir raddeden sonra artık o insanın kültürü, o insanın hobileri, o insanın karakteri bizim için önemli oluyor. Bu sadece kadınlar ya da erkekler için değil. İki cinsiyet için de geçerli ve günün sonunda sen şöyle diyorsan, işte kadınlar sadece beni tipim için ya da boyum için beğenirler. Aslında sen kendi sorumluluklarından kaçıyor oluyorsun. Çünkü baktığın zaman sen diyorsun ki işte benim böyle özelliklerim var, böyle özelliklerim var da kadınlar aşağılık yaratıklar olduğu için beni sadece boyum ve tipime göre yargılıyor. Hayır. Sen bir kadınla muhabbet açabiliyor musun? Sen bir kadınla konuştuğun zaman gözlerinin içine bakıyor musun? Senin bu hobilerin var da sen bir kadınla gittiğin zaman nasıl konuşuyorsun? Oturup sadece kendini mi övüyorsun ya da sürekli soru mu soruyorsun? En sevdiğin renk ne? En sevdiğin kafe ne? Böyle konuşursan karşıdaki insan tabii de sıkılacaktır. Karşıdaki insanı tanımanın, onun hakkında bilgi edinmenin ya da kendi hakkında bilgi vermenin çok daha farklı yolları var. Çok daha efektif yolları. Sen ama bunları gidip öğrenmediysen, bunun sonucu olarak da karşı cinsten herhangi bir pozitif geri dönüş bekleyemezsin. Daha yeterince çabalamadın çünkü. Gezmeyi sevmen, müzik aletleriyle ilgileniyor olman, kendine göre bir tarzının olması yeterli değil. Herkeste bunlar var zaten. Bu arkadaşı da anlıyorum. Ya da bu arkadaş gibi olanlar. Eğer inselsen zaten muhtemelen eline hiçbir kadının eli değmemiştir. Ve günün sonunda bu bir erkek için gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Çünkü herkesin sevgilisi var, anladın mı? Herkes illaki birileriyle bir şey yaşamış oluyor. İnternette bu ucuz insanları görüyorsun. Bu kötü erkek tercih yapan kadınları görüyorsun ve diyorsun ki ulan bende ne eksik? Eli belinde silah tutan kekolarla beraber oluyorlar da bende niye olmuyorlar? Aslında sorunun çıkış yeri doğru. Bir sıkıntı var demek ki. Demek ki bir eksiklik var ya da bir şey var normal olmayan. Ama onu bulmak yerine bu insanlar diyor ki ulan herhalde benim boyum çok kısa, şu olsa bak bu çocuk 1.35 boyunda olsa falan anlayacağım, tamam, bir büyüme yetersizliği olsa, bir sıkıntısı olsa hormonal. Ama 1.73 boyunda. Aslında gerçekten de bir sevgilisi olmaması için hiçbir sebep yok. En azından bu konuşmasına göre. Diksiyonu falan değil. Ben bu videoyu ilk izlediğimde en çok şaşırdığım şey buydu. Çocuğun diksiyonu vesaire de iyi. Ama daha önce kilo vermeye çalıştım bilmiyorum ama kilo vermiş olsa, kendi hijyenine dikkat etse, kadınlarla nasıl konuşulur, nasıl flört edilir bunları öğrense, nasıl bir kadına yaklaşılması gerektiğini biliyor olsa, şu anda çoktan sevgilisi vardı. Hatta birkaç tane bile sevgilisi olmuştu muhtemelen. Bu konuyla ilgili boş boş konuşan birisi değilim. Kendi tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Ben ilkokul, ortaokul, lisede tombiktim. Hiçbir kızla öyle bir etkileşimim olmadı. Ve bunu başka bir videomda da anlatmıştım. Ben eskiden bayramlığa gittiğim zaman insanlar işte sorarlardı. Kızlarla aran nasıl, şöyle misin, böyle misin? Ben derdim kendim sevgili yok ya, ben sadece derslerime odaklanıyorum.
Ve bunu o kadar fazla söylemiştim ve kendimi de inandırmıştım ki günün sonunda gerçekten olay bu zannediyordum ama olay şuydu. Hiçbir kız bana arkadaşın ötesinde bir gözle bakmıyordu. Çünkü ne onlarla konuşmayı biliyordum, ne hijyeniktim. Dürüst olmak gerekirse ne hijyeniktim. Ne de elime yüzüme dikkat ediyordum hiç. O zamanları hatırlıyorum da gerçekten kızların bana karşı hiçbir yaklaşımı yoktu. Ben bu tarz şeylere dikkat etmezsem kızlar niye bana yaklaşmak istesin ki? Niye benimle zaman geçirmek istesin? Niye benim hayatım eğlenceli değilken benim hayatıma dahil olmak istesin? Ne vaat ediyorum ki ben? Hiçbir şey. Ama bunu fark ettim. Bu sadece kızlar için değildi. Kilo vermek istedim. Dedim ki tamam ben o zaman kilo vereyim. 8'den liseye geçerken 10 kilo verdim. Yetmedi. 11. sınıfa kadar böyle gitti ve 11. sınıfta gerçekten spora başladım. Gerçekten o zaman kilo verdim. O zamanlar gerçekten elim yüzüm düzgünleşmeye başlamış. İşte saçımı düzenli olarak kestirmeye başlamıştım ve kendime göre bir tarz oluşturdum. O zamanki işte yaşım neye göre el veriyorsa. Ve o zamanlar gerçekten ilk sevgilim oldu. Gerçekten o zamanlar ilk flörtüm oldu. Bunlar benim için ilginç şeylerdi. Çünkü düşünsene hayatının ilk 15-16 yılı böyle bir deneyim yaşamamışsın. Ve şu anda bir anda kızlarla konuşmaya başlıyorsun. Kızların sana bir ilgisi var. Çünkü artık kendime dikkat etmeye başladım. Artık kızlarla, kadınlarla nasıl konuşulur yavaş yavaş öğreniyordum. Durup durup işte benim boyum kısa, yok işte ben böyleyim, yok şöyleyim. O zamanlarda bu arada sıskaydım. Çok fazla kilo vermiştim. Çok fazla kas kütlesi kaybetmiştim. İstesem ondan da bahane bulabilirdim. Ama bir şekilde ben bunu değiştirmeye çalıştım. Gittim 20 kilo verdim. Elimi yüzüme dikkat etmeye başladım. İşte bazı kişisel bakım ürünleri aldım. Yüzüme falan uyguluyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bir şeyler deniyordum. Küpem vardı bir tane. Kulağım delik değildi o zaman. Ama alıyordum işte mıknatısla ona kıstırıyordum. O zamanlar yakışıklı olduğumu düşünüyordum böyle. Bir erkek kadınlara düşman oldukça, kadınların onlardan daha aşağı olduğunu düşündükçe ya da kadınların değersiz olduğunu düşündükçe bir ilerleme kaydedemez. Ve eğer böyle bir düşüncen varsa İşte benim bazı özelliklerimin olması lazım. İşte onlar gidiyor hep şerefsiz erkeklerle takılıyor. Şöyledir böyledir işte bana asla bakmazlar. En başta kaybedersin zaten. İlk önce kendi bundan çekmen lazım. Bu düşünce yapısı sana hiçbir şey kazandırmaz. Yani düşünsene gerçekten. Oturup diyorsun ki ben hiçbir kızla beraber olamam. Olamayacaksın o zaman. Ama sen ne kadar çirkin, ne kadar kısa boylu, ne kadar karakter olarak iğrenç bir insan bile olsan o gün oturup desen ki dünyadaki tüm kızlar bana hayran. Ve sen buna inanarak yürüsen sokakta. Emin ol bir iki kişi düşürürsün. Bak, o kadar garanti söylüyorum ki sana bunu. Sen sanki gerçeklik buymuş gibi davransan gerçekten birkaç kişiyi etkilersin. Ya daha önce görmüşsündür böyle kadınların yanında çirkin olarak nitelendirebileceğin erkekler dolaşır. Tamam mı? Erkeklerin yanında genel olarak çirkin olarak nitelendirebileceğin kadınlar dolaşmaz. Çünkü erkekler bir tık daha dış görünüşe dikkat eder. Hiç olmadığı yok mu? Var. Yani mesela Ronaldo'nun karısı zamanında eleştirilmişti. Ama Ronaldo gibi bir erkeksen yani neredeyse dünyanın en ünlü insanı falansan o zaman durum farklı oluyor. Ama birçok insan bu durumda değil. Olması da gerekmiyor. Ama erkeklerin yanında bir tık daha böyle çirkin ya da sana göre çirkin kişiler bulunabiliyor. Bunun sebebi o kadınların işte bad boy sevmesidir ya da yanındaki adamın köpek gibi zengin olmasıdır değil. Bazen belki bunlar gerçek olabilir ama her zaman bu durum gerçek değil. İstisnalarda ne farklı o zaman? Bu kadınlar kör mü? Yok değil. Demek ki senin yapmadığın bir şey yapıyorlar. Demek ki senin başaramadığın bir şeyi başarmışlar. Ve sonuç olarak bu haldeler. Yanlarında sana göre onlardan daha üst kategoriden bir kadın var. İnsellik ve bilek pillik tamamen sorumluluklarından kaçmanın bir yolu. Tamamen kendini daha iyi hissettirmen. İşte ben her şeyi yapıyorum ama işte doğuştan bir sıkıntı var. O yüzden YouTube'da bir tane adam var işte. Çirkin olmak. Benim tecrübem mi ne? O tarz başlıklı bir adam. Adam gerçekten çirkin. Yalan yok. Hani cildinde de sıkıntı var. Saçında da tipinde de. Gerçekten çirkin. Bu adam bile evlendi. Bu adam bile onu seven birisini buldu. Yani her topalın bir kör alıcısı oluyor gerçekten. Hikayedeki topal olmak zorunda da değilsin. Sen bu hikayede olmak zorunda da değilsin. Sen kendine dikkat ettikçe, kendi geliştirmeye çalıştıkça, kendi ilginin olduğu alanlarda, tutkunun olduğu işleri sürdürdükçe ve dış görünüşüne de, hijyenine de dikkat ettiğin sürece, özgüvenine de dikkat ettiğin sürece bir partnerinin olmaması için hiçbir sebep yok. Gerçekten sıfır. Ben de eskiden diyebilirdim. Ulan hiçbir kız benimle zaman geçirmek istemiyor. Herkes bana arkadaşı olarak bakıyor. Ama bu kolaya kaçmak olurdu değil mi? Belki o zamanlar bunun farkında değildim. Ama şu an dönüp baktığım zaman diyorum ki ucuz yırtmışım. Çünkü gerçekten de bu tarz bir psikolojiye bürünebilecek bir haldeymişim. Tombik, hijyenik olmayan, özgüven hiç yok, göz teması hiç yok. Kızların arkadaşı. En kötü anını bile en iyi hamleni yap. Sonraki videoda görüşmek üzere.